Nisan ayına damga vuracak bir dolunay geliyor. Bu dolunay özellikle birçok kişinin hayatında bazı şeylerin gidişatını belirliyor olacak. Artık 2025 yılının başından beri devam eden retrolar bu dolunayla beraber sona erecek. Her şeyi ve hepsini tek tek anlatacağım. Öncesinde eğer benim yazılarımı, günlük paylaşımlarımı Instagram üzerinden de takip etmek isterseniz buraya adresimi bıraktım. Aynı zamanda danışmanlık almak için de oradan yazabilirsiniz ya da mail yoluyla da bana şuraya bıraktım, ulaşabilirsiniz. Kanala tüm gökyüzü olaylarını ben hep öncesinden yüklüyorum. Anında haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi geçelim bakalım bu dolunay bizlere neler anlatıyormuş. 13 Nisan Pazar günü saat gece 03.22'de Terazi burcunun 23. derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda tabii ki en çok teraziler, koçlar, oğlaklar, yengeçler belirgin etkiler alacaklar. Şimdi bu dolunay neden bu kadar önemli? Çünkü terazi burcunun yöneticisi Venüs neredeyse 1,5 aydır retroydu ve bu dolunayda da durağan konumda olacak. Ne anlama geldiğini şimdi anlatacağım zaten. Aynı zamanda 29 Mart'ta bir güneş tutulması gerçekleşmişti. Şimdi o günden bugüne kadarki olan ne gündeminiz olduysa artık bunlarla alakalı önünüzü çok daha rahat görebileceğiniz, bir şeylerin daha fazla aydınlanacağı bir sonuçlanma dolunayı olacaktır. Dolunaylar biliyorsunuz Güneş ve Ay'ın karşı karşıya gelmesiyle hayatımızda, daha doğrusu haritalarımızda hangi alana düşüyorsa buradaki konularla alakalı bir farkındalık, bir tamamlanma, bir sonuçlanma getirir. Bu dolunayların etkileri tabii ki bir hafta öncesinde çok daha yoğun alınmaya başlanır. Demek ki 13 Nisan'dan önceki günler dolunayın etkisinde olduğumuz günler. Yani dolunaya yaklaştığımız günler. Gündemimiz neyse zaten çoktan nereye gidiyoruz, ne yapacağız, şimdi ne olacak vesaire gibi çok daha iyi anlayabiliriz ve dolunaydan sonraki günlerde önemli olacak. Dolunayın burcu terazi. Terazi burcu öncelikle ne demek? Bize bu dönem neyi anlatıyor? Biraz buraya bakarak başlayalım. Terazi burcu hak, hukuk, adalet, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, politika, avukatlar, danışmanlıklarla bağlantılı konular. Demek ki bunlar daha fazla gündemimizde yoğunlaşacak demektir. Dolunay'ın tam karşısında Şiron Koç burcunda olacak. Şiron astrolojide bizim yaralı şifacımız olarak geçer. Aslında yara aldığımız noktadan daha sonrasında iyileşebilmemizi sağlayabilir. Burada ikili ilişkilerle ilgili böyle tıkanmış ilişkiler, bir türlü ilerlemeyen ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, hukuksal konular, adaletle ilgili meseleler varsa önce bunların sıkıntısını daha yoğun görebiliriz. Sonrasında da iyileşmeler ya da çözümlenmeleri ve sonuçlanmaların olduğuna şahit de olabiliriz. Dolunay'ın yöneticisi Venüs, dediğim gibi en başta durağan konumda diye söylemiştim. Hem Satürn hem Kuzey Ay düğümle kavuşumda duracak. Aslında o kadar kritik bir konumda duruyor ki Venüs artık ileri gitmek üzere durağan konumda. Yani çok uzun süredir aslında kendi değerimizle ilgili, ilişkilerimizle alakalı, finansal konular, maddiyatla alakalı meseleler, evlilikle ilgili meseleler, tıkanan şeyleri gözümüze çok daha fazla sokabilir. Halledilmesi gereken konuları halletmemiz için bizi de harekete geçirebilir. Çünkü Mars'tan da Venüs destek alıyor olacak. Bu tıkanan konular aslında her neyse geçmişten gelen meseleler, ilişkilerle alakalı problemler, hukuksal konular, işte politika ile ilgili meseleler artık o terazi burcunun tüm konularıyla ilgili olan uzun süredir eksik ve verimsiz olan bu konular daha çok böyle dikkat çekecek gibi duruyor. Ve Dolunay'la beraber yani Dolunay'ın ışığı olduğu gibi bu konulara yansıyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bizi ileriye taşıyacak kalıcı çözümleri bu dolunayla beraber bulabileceğiz. Tabii ki bu dolunay birçok kişiye kopuş, ayrılık ya da işte ilişkilerin tıkandığı noktada ilişkileri bırakmak, ilişkinin tamamlanması ve bitişleri getirebilir. Zaten son 1,5 yıldır aslında kapanışı hatırlarsanız 29 Mart'taki güneş tutulmasıyla birlikte vermiştik. Hala bu tutulmanın etkilerindeyken bu dolunay gerçekleşiyor. Üstelik terazi burcunda, yani bitmesi gerekenlerin artık biteceği, yeni başlangıçlarında ne yöne doğru evrileceğini gösteren çok böyle belirgin bir dolunayla karşı karşıyayız. Hatta Uranüs etkisiyle de ben bazı ilişkilerin sürpriz bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Dolunayın öncesindeki hafta ve sonrasındaki hafta bu gerçekleşebilir. Zaten bu dolunayla beraber de toparlanmalar olacaktır. Bu dolunayın özelliği tabii ki alınan kararların, atılan adımların gerçekten çok kalıcı olacak olmasını gösteriyor. Yani uzun sürecek ilişkiler, ortaklıklar,
evliliklerin de başlangıcı demektir. Hatta artık Venüs de retrosundan bu dolunayla beraber çıkış yapacağı için dolunaydan sonraki günlerde kalıcı ilişkilere adım atmak için Satürn'e Venüs etkisi harika günlerden geçmemizi sağlayabilir. Tabii ki sadece ilişkiler için değil, bu ortaklıklar da olabilir. Bu hukuksal meselelerde ya da politikayla alakalı, avukatlarla bağlantılı, hatta mecliste, muhalefet cephesinde de bir konunun artık bir sonuca bağlanmasını, kalıcı olarak çözümlenmesini de bize anlatıyor olabilir. Dolunay'a baktığımızda kendi haritasında aslında 8. evde yer alıyor. Şimdi bu da demek ki bizim finansal konularla ilgili, işte vergi, sigorta, bankalar, nafaka, miras gibi gündemlerimizle alakalı haberleri önümüze daha sık getirebilir demektir. Hatta belki bunlarla alakalı işte yasalar, kanun, kurallar, bir takım böyle davaların sonuçlanması, uzun süredir beklenen bir de mesela bunların nihai sonuca ermesini gösterebilir. Mars etkileşiminden dolayı bu dolunayda böyle fevri çıkışlardan, duygusal tepkilerden biraz uzak durmamız gerekecek. Bir de hani kazalara karşı yine dikkat etmemiz gereken bir dolunay gibi duruyor. Tabii ki bu bir terazi dolunayı, yani uzun süredir adaletin ciddi anlamda sarsılması, 1,5 yıldır Güney Ay düğüm terazide olmasından kaynaklıydı. Şimdi bu dolunayla birlikte bazı şeylere belki bir düzenleme getirilebilir. Hatta bizim ülke haritamızın da Merkür'ün üzerinde olduğu için, gerçekleştiği için bu dolunay. Merkür de zaten gençleri ve çocukları anlattığı için onların belki serbest kalmasıyla, davalarıyla alakalı, tutukluluk hallerinin belki sona ermesiyle alakalı bir gündem dolunay öncesindeki hafta ve sonrasındaki hafta gelebilir karşımıza. Merkür de retrodan çıkmış olacak ve Merkür retroda alınan bazı kararlar artık bu dolunaydan sonra tekrardan gözden geçirilebilir demektir. Yani Mart ve Nisan ayında alınan kararlardan bahsediyorum tabii ki. Bir de muhalefet cephesiyle alakalı bir şeylerin artık daha da netleştiği bir süreçten geçebilirler. Dolunay Spica yıldızıyla kavuşum yapacak ve Spica da Ay ile kavuşacak. Yani bu yıldız bazı tabii ki servet sahibi olan kişilerin varlıklarını yitirebileceğini, finansal konularla ilgili biraz daha fazla zorlanabileceğini gösterirken bazılarının da çok büyük bir saygınlık, çok büyük bir yükseliş, şans, başarı, maddi kazançlar, hani büyük başarılar elde edebileceğini de anlatıyor. Dünya astrolojisine göre baktığımızda da maalesef tabii ki yangınlar, fırtınalar, seller, deniz yoluyla ilgili kazalar, işte meteor düşmesi, dikkatsizlikler ya da sorumsuzluklar sonucu gelişen bazı felaketleri, şiddet olaylarında gösterir denmiş maalesef bu yıldızla birlikte. Tabii ki yaptığımız işte güzellik katmak, başkalarına daha olumlu anlamda iyi gelmek, sanat ve bilimle ilgilenmek, beklenmedik bir varlığı elde etmek, bazı düşüşlerin de Mars açısından dolayı sert olabileceğini gösterir. Normalde bu yıldızın tabii ki başlanılan bir işte, belki ortaklıkta, ilişkide parlamayı da getirebilir. Hatta çok sanatçının da aslında Spica yıldızı haritasında görülür. Sanatçılara yetenek veren bir yıldızdır demek istediğim. O yüzden bu dönem belki de bu yeteneklerimizi görmemiz ve geliştirmemiz için Mars'tan dolayı biraz daha fazla belki uğraşmamız gerekecek. Şimdi bu dolunayın tabii ki evlilikler, boşanmalarla da çok bağlantılı bir dolunay olacağını düşünüyorum. Yürümeyen, artık çürümüş, ileri gitmeyen, problemli, tıkanmış her türlü ilişki, iş, ortaklık, kariyer gibi konuları sonlandırabilecek, çözümleyebilecek. Hak, hukuk, adalet dedik, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu terazi burcunun konusudur ve burada hukuksal konularla ilgili, adaletle alakalı, hakkını birinin vermekle ilgili de çalışabilir. Bu dolunay dediğim gibi ülke haritamızdaki Merkür'e temas edecek. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi Merkür gençleri, çocukları temsil ediyor ve umuyorum artık çocuklarla ilgili iyi haberler alacağımız, hukuksal konuların nihayet çözüldüğü bir dolunay olur ve serbest kalırlar. Bu dolunayın bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrasında. Yani dolunayın geçerli olduğu bu 2 hafta içerisinde. Şimdi geçelim bakalım yükselen burcunuza göre bu dolunay sizlere neler getirecek? Koçlarla başlayalım. Yükselen Koçlar, 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunayın en çok etkileyeceği burçların başında siz geliyorsunuz. Sizin 7. evinizin içerisinde gerçekleşecek olan bu dolunay bir hafta öncesinde ve bir hafta sonrasında etkilerini oldukça fazla gösterecektir. Öncelikle ikili ilişkiler, ortaklıklardan, danışmanlıklar, belki bir yer değişimiyle alakalı gündemlerinizi tabii ki tetikleyecektir. İkili ilişkilerinizle alakalı, dostluklarınızla ilgili de olabilir veya evliyseniz eşinizle alakalı da olabilir.
Uzun süredir arkanızdan dönen ya da şüphelendiğimiz ya da işte öğrenmek istediğiniz bir şeylerin önünüze düşmesini, artık bir şeylerin çözümlenmesini, işte gizli saklı konular varsa bunların açığa çıkmasını da gösterebilir. Buna tabii ki hemen böyle kandırmak, aldatmak, aldanmak olarak hani düşünmeyin. Partnerinizin sizinle olan düşünceleriyle alakalı da çalışabilir. Bir süredir görüştüğünüz biri varsa belki bununla ilgili ilişkinin nasıl bir yere evrileceğini de anlatabilir bu dolunay. Önce size bir konu ilişkilerle ilgili belki sıkıntı verebilir. Ancak sonrasında bunu düşündüğünüzde biraz böyle içe döndüğünüzde kendi kendinize kaldığınızda o korkularınızın ilişkiyle alakalı ne olduğunu anladığınızda çözümleyebilme potansiyelinizde olabilirsiniz. Aslında son 1,5 yıldır ilişkilerle ilgili tıkandığınız, sizi üzen, kıran, yoran, korkutan her ne varsa bu dolunayla beraber şifalandırabilme potansiyeliniz de yüksek. Tabii ki ayrılıkların olabileceği gibi yeni başlangıçlar da destekleniyor bu dolunayla birlikte. Artık terazi ve koç aksındaki bu tutulmaların sizi ilişkilerle oldukça zaten çok fazla yormuştur. Terazi burçları gibi sizi de çok yormuştur. Çözümsüz tıkanmış konuların bir şekilde böyle ortaya çıkıp daha sonrasında değişebileceğini ve kalıcı bir şekilde çözülebileceğini de gösteriyor. Eğer yer değişimi, taşınma gibi konularınız varsa bu aile içerisinde biraz böyle agresyona da sebep olabilir. Bu da sizin aklınızda olsun. İlişkiler yoluyla böyle kendinizde fark etmediğiniz bazı şeyleri keşfediyorsunuz. Eğer ortaya çıkması gereken bir şeyler varsa da bu dönemde zaten önünüze düşer, görürsünüz, anlarsınız ya da belki duyarsınız. Umarım bitişlerde, başlangıçlarda sizin için çok hayırlı olur bu dolunayla birlikte. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yükselen boğalar 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay sizin 6. evinizde meydana gelecek. Şimdi bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası bu dolunay için oldukça önemli. Etkilerini o zamanlarda çok daha yoğun alacağız demektir. Hatta ikisinin de birbirinden bir tık farkı olacak. Çünkü dolunaydan sonraki günlerde kalıcılık etkisi çok daha yoğunken dolunaydan önceki günlerde de işle alakalı bazı konular ya da sağlıkla alakalı bazı konular, rutinlerinizle ilgili değişimleri vesaire tetikleyebilir. Buradaki sıkıntıları gösterebilir. Önce bir sağlığınızla alakalı ya da işinizle ilgili bir sıkıntıyı dediğim gibi size gösterebilir. Daha sonrasından bununla alakalı bir şifalanma, ne yapıyorsunuz ya da nasıl şifalanıyorsanız bunun çözümünü belki sizlere gösterebilir. Bu dönem böyle kalabalıklar, işte dostluklarınız, arkadaşlarınızla yapacağınız toplanmalar ya da girdiğiniz çevrelerde böyle kalıcı ilişkiler kurmanızda olasılıklar dahilinde arkadaşlarınızla ya da dostlarınızla ya da sosyal çevrenizden birileriyle belki iş kurabilirsiniz. Bekarsanız biriyle sürpriz bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Daha çok sizi iş ve sosyal çevre bağlantılı konular ileriye sağlam adım atmanız için destekliyor olacak. Bir takım işleriniz sonuçlanırken ya da sonlanırken bazıları da kariyerden kazançlarının ne olacağı ya da gelecekle alakalı kazançlarıyla alakalı planlamaları daha rahat yapacağı bir döneme geçiş yapıyor olabilir. Uzun süredir beklediğiniz işle ilgili bir projeyi de tamamlayabilirsiniz. Sadece bu dönem böyle yakın çevrenizde olan, iletişiminiz de çok fazla böyle hani alınganlık, işte agresyondan biraz uzak durmanızı öneriyorum. Bu bazı işlerinizi bozabilir. Olumlu tarafından baktığımızda da işlerle ilgili böyle günlük hayatta yaptığınız belki bazı rutinlerinizle ilgili hızlı aksiyon almanıza da sebep olabilir. Umarım kalıcı dostluklar, ilişkiler kurduğunuz, sizi iş yoruyorsa bir işten çıkmak ya da yeni bir işin başlangıcı için bazı iyi sonuçlar almak gibi çalışır. İşlerinizle ilgili ya da günlük rutinlerinizle alakalı böyle uzun vadeli hedefler koyabilir, planlamalar yapabilirsiniz. Bu arada böyle diyet ve detoks için de bu dolunay sonrasındaki günler özellikle sizler için çok daha verimli geçebilir. Keyifli bir dolunay geçirmenizi diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Yükselen ikizler 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay sizlerin 5. evinde yer alacak. Şimdi tabii ki bir hafta öncesinde ve bir hafta sonrasında bu dolunayın etkilerini yoğun bir şekilde alacağız. Burası sizin için ilişkiler, çocuk konuları, yetenekleriniz, hobileriniz, seyahatler, tatiller, keyif aldığınız konular, hayat enerjinizi nereden aldığınıza bağlantılı konularla ilgili burada herkesin göreceği bir şekilde bir ilişkiyi göstermek, açıklamak ya da kendi yeteneklerinizi de işte daha fazla ortaklıklarda kurabilirsiniz. İyi giden ilişkilerin bu dolunayla beraber bir evlilik yoluna gitmesi için
aksiyona geçilmesi söz konusu olabilir. Sadece böyle bazı dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan ya da ilişkilerinize dair sıkıntılı bir konu gündeme gelebilir. Ancak burada ilişkilerle ilgili özellikle bitiş ve başlangıçların herkesin gözü önünde yaşanması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Çocuk varsa çocukların hayatıyla alakalı, böyle günlük hayattaki belki rutinleri, görevleri yapacaklarıyla alakalı tıkanmaların çözümlendiği bir süreçten de geçilebilir. Bir yeteneğinizi, bir hobinizi işe çevirmek için aslında çok güzel bir zamandan geçiyor olacaksınız. Bunun için böyle aksiyon aldığınızda belki buna bir para yatırdınız, belki bir para yatıracaksınız ya da belli ki burada bir harcama var. Hobileriniz ya da yeteneklerinize ve bu da sizi belki geleceğe taşıyacak, sizin iş sahibi olmanıza ya da işe dönüştürmenizi sağlayacak bir alan da olabilir. Bu sayede işte kalıcı ortaklıklar, kalıcı işbirlikleri ve bazı eğitimler almak da isteyebilirsiniz. Umarım tabii ki sizin için de böyle çok keyifli başlangıçlar ve sonuçlanmalar olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yükselen yengeçler 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Dolunay sizin 4. evinizde meydana gelecek. Sizi de çok etkileyecek zaten. Burası ev, aile, yuva, gayrimenkul taşınma, yer değişimi, kira gibi alanlarla ilgili, kariyerinizle ilgili bir eksiklik, bir yaranızdan kaynaklı olarak bir yer değişimi, yeni iş görüşmeleri, yeni iş anlaşmaları yapmanız için sizi harekete geçiren bir dolunay olabilir. Kısa süreliğine bir yere gidebilirsiniz, yurt dışına veya uzak bir yere de seyahat edebilirsiniz. Evinizle alakalı, ev düzeninizle ilgili değişimler bu dolunayla olabilir. Ancak sizin bir noktada, belki ailede, belki ev içerisinde bir şeyler çok çabuk böyle sizi kızdırabilir. Acele kararlardan da uzak durmanız gerekebilir. Yurt dışı, pasaport, vize, uzak yerlere seyahatler gibi konularda bu dolunayla birlikte tetikleniyor bazılarınız için. Dolayısıyla uzaklardan birileriyle bir ilişki ya da ortaklık yapabilme kapasiteniz, potansiyeliniz de var. Son 1,5 senedir belki taşınmak için, belki yer değiştirmek için, ev, alım, satım, kiralama gibi işlemleriniz için istediğiniz sonuçları alacağınız bir dolunay da olabilir. Evliyseniz bu süreçte tabii ki bir dava, hukuksal bir konu gündeme de gelebilir. Belki bu bir sıkıntılı bir konu da olabilir. Bu ev sahibinizle alakalı ya da kiracınızla alakalı bir gündemde olabilir. Bunun sonuçlanması bu dolunayla beraber olabilir. Bu 2 hafta sizi meşgul edebilir. Eviniz, yuvanız, aileniz, uzak yerlere seyahatleriniz, belki eğitimler, akademik işler, evden yürüteceğiniz işlerle alakalı böyle ortaklı görüşmeler açısından size verimli de geçebilir. Kariyerinizle ilgili eksik hissettiğiniz bir konuda çözümler bu dolunayla beraber gelebilir. Umarım sizler için de böyle keyifli bir dolunay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Yükselen Aslanlar 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay sizlerin 3. evinde meydana gelecek. Sizin için bu dolunay bir yolculuk getirebilir. Bir yolculuk yaparak geçirebilirsiniz, seyahat edebilirsiniz. Kardeş, kuzen ya da böyle çok size yakın olan kişilerle görüşebilirsiniz. Yoğun bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Uzun süredir kurmak istediğiniz ortaklıkları kurabilirsiniz. Paylaşımlı paralar gündeme gelebilir. Kalıcı ve uzun süreli anlaşmalar da yapabilirsiniz. Tabii ki böyle araç alım satım, işte bir aracınız varsa onun bakımı, vergisi, sigortası gibi işlemler için de bir süredir bekliyorsanız bunları yaptırmak için de uygun bir zaman olabilir. Yolculukta tabii ki böyle kazalara, belalara karşı biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Zihninizde genel olarak birçok proje dönebilir. Hatta uzun süredir aklınızda olan yapmak istediğiniz şeylere de adım atabilirsiniz ve netleşebilirsiniz. Uzak akrabalar, uzak mesafeli olduğunuz kişilerle ilgili bazı konular sizi yaralayabilir, zorlandığınız noktalar olabilir. Ancak ufkunuzu açacak şeyler de tam olarak o konularda gizli olabilir. 29 Mart'tan sonraki süreçte hayatınızda bu konularla ilgili aktif olan meselelerin sonuçlandığı bir dolunaydan geçiyor olacaksınız. Bildiğiniz bir yere yolculuk, bildiğiniz kişilerle görüşmek, bildiğiniz kişilerle çok sık konuşmak, bazı eğitimlerin dediğim gibi sonuçlanması, bitmesi, uzun süredir beklediğiniz bir eğitime, projeye girmek gibi şeyler de söz konusu olabilir. Bu aralar böyle zihinsel olarak gerçekten çok hareketli olacağınız için hani yakın çevrenizle de çok sık iletişime geçebilirsiniz. Bir telefon trafiğiniz olabilir. Arka planda da bazı kaygılarınız, korkularınız hala aktif. Bunları iyileştirmek için hem psikolojik anlamda size iyi gelecek kişilerle konuşmak
hem başkalarına da şifa olma açısından konuşmalar da yapabilirsiniz. Daha çok böyle yakın çevrenizde bildiğiniz kişilerle, böyle bildiğiniz, daha önce gittiğiniz şehirlere yolculuk yaparak ya da seyahat ederek de sık sık birileriyle haberleşerek, konuşarak, böyle işbirlikleri, ortaklıklar yaparak 1-2 haftanızı geçirebilirsiniz. Sizin için dolunay böyle geçecek gibi görünüyor. Umarım tabii ki sizler için de çok keyifli bir dolunay süreci olur. Nisan'ın ilk 2 haftasındaki sonuçları alabileceğiniz, netleşebileceğiniz, kafanızda bazı şeylerde kesin bir karar almanızı sağlayacak bir dolunay olacak. Ama burada ne karar alıyorsanız bunun çok kalıcı olacağını bilerek lütfen adımınızı atın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ve yükselen Başaklar, 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay sizlerin 2. evinde meydana gelecek. Bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası dolunayın çok önemli. 2. evin konuları tabii ki maddiyat, değer, yetenekleriniz, kazançlarınız maddi konularla bağlantılı olduğu için bunlarla ilgili zaten 1,5 senedir aklınızda olan, yapmak istediğiniz şeylerde netleşiyorsunuz ve adım atıyorsunuz demektir. Burada daha çok böyle ortaklığı, kazançlar, ortaklığı, çalışmalar, işbirlikleri zaten 29 Mart'tan sonraki süreçte, yani güneş tutulmasıyla birlikte başlayan, konuşulan, planlanan şeylere adım atabilirsiniz. Aklınızda parayla ve işle ilgili konular varsa bunlar nihai sonuca erebilir. Kalıcı ortaklıklar, kalıcı ilişkiler, kalıcı dostluklar kurabilmeniz için de bu dolunay size oldukça fazla destekliyor olacak. Hatta dolunaydan sonraki günler daha da etkili. Zaten Nisan ayı boyunca Venüs'le ilişkiler evinizde olması, yani 7. evinizde olması hem ortaklıklar hem de ilişkiler açısından sizi geliştiren kişilerle bir araya gelebileceğinizi gösteriyor ve çok da fazla destekleniyorsunuz. Burada beklediğiniz bir para belki gelecek. Belki ortaklık için bir para harcamanız öncesinde gerekecek. Sizi finansal anlamda böyle eksik hissettiren bir konuda aksiyona geçmeniz de söz konusu olabilir. Bazı işlerinizin sonlanması, sonuçlanması ve ikili her türlü ilişkide de kendi değerinizi daha çok böyle net algılamanızda söz konusu olabilir. Biraz Mart ayının sonuçlarını aldığınız, netleştiğiniz, böyle kafanızın özellikle finansal konular, ilişkiler, maddi konularla ilgili berraklaştığı bir dönem olabilir. Umarım dolunayın geçerli olduğu bu 2 haftalık süreç size de çok 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 iyi gelir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yükselen teraziler, 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunayın baş kahramanı siz oluyorsunuz. Sizin dolunayınız yükselen evinizde olacak, 1. evinizde olacak. Sizin kararlarınız, sizin parlamanız bu dönem söz konusu. Öncelikle kendi dış görüntünüzde de, kendi hayatınızda da, imajınızdan, kararlarınızda böyle bir netleşme var aslında. Yani son 1,5 yıldır hayatınızda olan bitenin bir sonucunu alıyorsunuz. Yani bu ilişkilerle ilgili de olabilir, ortaklıklarla alakalı da olabilir, evliliğinizle alakalı da olabilir, belki bir yer değişimiyle ilgili de olabilir. Aslında kendinizi eksik hissettiğiniz, belki kaygılandığınız, ilişkilerle ilgili özellikle korkularınızın olduğu şeylerle alakalı bir sonuca bağladığınız gündemleriniz olacak diyebilirim. Yöneticisi tabii ki iş evinizde ve sağlık evinizde olduğu için aslında 29 Mart'tan sonraki sürecinizde, yani o ilk 2 hafta Nisan'ın ne yaşandıysa işiniz ya da sağlığınızla alakalı biraz bunlarla ilgili de bir netleşme gelebilir. İlişkilerle ilgili olduğu kadar bunlarla alakalı da sonuçlanma getirebilir. Dolunaydan sonraki günlerde özellikle işle alakalı anlaşmalar yaparsanız çok uzun süreler orada çalışma imkanınız olabilir ya da o kişilerle. Bazılarınız iş değişimi, iş değişikliği, işle ilgili yeni ortaklıklar, ortaklı çalışmalar içine girerken bazıları için de artık böyle işle alakalı çok da fazla bir şeylere tahammül edemediğini görebilir. Demek ki bu dolunay Mart ayınızı, özellikle de 29 Mart'tan sonraki o süreç, 2 haftalık sürecinizi anlamanıza, tamamlamanıza ve tıkanan noktaları da çözümlemenize yarayabilir. Bu süreçte tabii ki bazılarınız böyle yer değişimi de yapabilir. İlişkilerle ilgili verilen bazı kararları da uygulayabilir. İlişkilerle ilgili beraber rutinleriniz de değişebilir. İş planı, iş düzeninde ona göre planlamak ve yapmak da isteyebilirsiniz. Bazılarınız için de estetik güzellik konuları, belki dış görüntüye müdahale gibi bir şeyler de yaptırmaya çalışılabilir. Ama dolunay öncesindeki günleri kullanmanızı tavsiye etmem.
Dolunaydan sonraki günler çok daha uygun olacaktır. Çünkü artık Venüs Retro'da bitmiş olacak. Dış imajınızla alakalı işlemler için bunu söylüyorum. Umarım sizler için de çok keyifli sonuçlar alınan bir dolunay olur. Nihai sonuçlara artık erersiniz. İşiniz, sağlığınız, ilişkilerinizle ilgili netleşebilirsiniz. Ve ilişkilerde yara ve eksiklik hissettiğiniz konularda da umarım özellikle siz bir tamamlanma yaşarsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yükselen akrepler 13 Nisan'da gerçekleşecek olan dolunay sizlerin 12. evinde meydana gelecek. Şimdi burası çok böyle arka planda bir ev olduğu için sizin görmediğiniz, kontrol edemediğiniz bir alan. Birazcık uyku düzeniniz, sağlığınız, kaygılarınız, korkularınız fazlasıyla ortaya çıkabilir. Ya çok uyuyabilirsiniz ya da çok uykusuz kalabilirsiniz. Biraz sizi huzursuz hissettirebilir, yorgun hissettirebilir. İkili ilişkilerle ilgili aslında böyle bilmediğiniz, fark etmediğiniz şeyler ortaya çıkabilir zihninizden de. Uzun süredir işle ilgili yapmak istediğiniz şeyler ya da işle alakalı eksikliğini hissettiğiniz konularda artık bir tamamlanma yaşıyorsunuz bu dolunayla beraber. Uzak yerlere veya yurt dışına, uzaklara bir seyahat organize edebilirsiniz. Yeteneklerinizle alakalı arka planda çok şey düşünebilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. 29 Mart'ta gerçekleşen bir güneş tutulmamız vardı. Zaten sizin iş evinizde gerçekleşmişti. Bunlarla alakalı artık bir aksiyona geçmek de isteyebilirsiniz. 29 Mart'tan sonraki süreçte ikili ilişkilerle alakalı herhangi bir gündeminiz olduysa bunlarla ilgili de netleşebilirsiniz diyorum. Dolunaydan sonraki günlerde özellikle uzun süreli ilişkiler ve ortaklıklar başlatabilirsiniz. Sizi çok geliştirecek ilişkiler de bunlar olabilir. Bazı kaygılarınız, korkularınız ilişki temelli de olabilir ve kafaya taktığınız muhtemelen bir konuda artık sonuçlanma ve netleşmeler yaşayabilirsiniz. Tabii ki sürpriz bir ilişki, bir ortaklık ya da bir dolunayla birlikte gerçekleşebilir. Genel olarak biraz içe kapanabilirsiniz. Kendinizle kalmak, sessiz yerlerde olmak, düşünmek, özellikle böyle ilişkilerle alakalı değerlendirmeler yapmak ve belki de iş ve ilişkilerle ilgili yara aldığınız konularla ilgili şifalanmak da isteyebilirsiniz. Hobiniz, ilgi alanlarınızı geliştirebileceğiniz yeteneklerinize yönelebileceğiniz bir dolunay olacak gibi görünüyor. Umarım başlangıç ya da sonlanmalar sizin için olumlu sonuçlar doğurur. Çünkü Kuzey Ay düğüm tarafında dolunay yöneticisi olduğu için her halükarda hayırlı olan gerçekleşecektir diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ve yükselen yaylar 13 Nisan'da gerçekleşecek olan dolunay sizin 11. evinizde meydana gelecek. Bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası çok önemli bu dolunayın. Aslında oldukça sosyal bir dolunay sizin için. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir araya gelmek ve belki geleceğe dönük planlar yapmak, özellikle evinizle, ailenizle alakalı kazançlarınızı da etkileyecek bir konuda harekete geçebileceksiniz. Evinizi dekore etmek isteyebilirsiniz. Orada böyle uzun süreler kullanabileceğiniz belki eşyalar alacaksınız, belki ona göre tadilat yapacaksınız, tamirat işleriniz olacak vesaire. Bu konulara, işlere girmek isteyebilirsiniz. Bu zaten Nisan ayı boyunca her ne yapıyorsanız aslında uzun süreli kullanabileceğiniz şekle sokacağınız anlamına geliyor. İşle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Maddi konularla da bağlantılı olabilir bu. Tabii ki bu kariyerden kazançlarınızın hangi yöne gideceğini, özellikle böyle son 1,5 yıldır da zaten belki çok fazla bunun üzerinde durduysanız artık biraz daha fazla önünüzü görebilme potansiyeliniz olacaktır. Bu arada böyle sosyalleşmek kadar dostlarınızla evde yapacağınız aktiviteler, toparlanmalar size iyi hissettirebilir. Aşkta bir ilişkilerde eksikliğini hissettiğiniz şeyleri önce görebilirsiniz, sonra onları şifalandırabilirsiniz. Evinize, ailenize, yuvanıza yapmak istediklerinizi, aile kavramını daha fazla önem ve özen gösterebileceğiniz bir dolunay olabilir. 29 Mart'tan sonraki süreçte aklınızda ilişkilerle ilgili özellikle ne varsa bunu netleştirebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Dolunayın geçerli olduğu 2 haftalık süreçte de bu potansiyeller tabii ki gerçekleşebilir. Umarım sizler için de keyifli bir dolunay olarak geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yükselen Oğlaklar 13 Nisan'da gerçekleşecek olan dolunay sizin 10. evinizde meydana geliyor. Aslında en çok etkilenecek burçlardan biri sizsiniz. Şimdi 29 Mart'tan sonraki süreçte gündeminizde ev ve kariyerinizle ilgili konularda seyahatler, eğitimler, kardeşleriniz, kuzenleriniz bu konularla bağlantılı hangi gündeminiz daha çok öne çıktıysa bunların daha görünür olduğu hem de netleştiği bir dönemden geçiyor olacaksınız bu 2 haftalık süreçte. Kariyerinizle ilgili, hayattaki hedeflerinizle alakalı bir türlü sonuçlanmayan, netleşmeyen,
Bazı konular nihayet sonuçlanabilir aslında. 1,5 yıldır ev, iş, kariyer düzeninizde oturmayan bazı noktalar varsa bu dolunayla beraber bir şeyler, bazı taşlar yerine oturabilir. Hayat yönünüzle ilgili ne tarafa doğru gideceğinizi, ne yapmak istediğinizi netleştirebilirsiniz. Bazılarınız ortaklı projelere, çalışmalara tabii ki başlayabilir. Bazılarınız da bunu bitirebilir. Yakın çevrenizin sizi tanıştırdığı biriyle kalıcı bir ilişkiye, dostluğa başlayabilirsiniz. Tabii ki kariyerden, işinizden ayrılmak gibi şeyler de söz konusu olabilir. Fakat bu bitişleri başka kalıcı başlangıçlara yol açmasıyla birlikte değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda uzun süredir aklınızda olan böyle bazı ortaklı işlere de başlanabilir. İş için, kariyer için de bir yolculuğa çıkmak da isteyebilirsiniz. Bu dolunay sizin toplum önünde daha görünür olduğunuz bir dolunay olabilir. Yaptıklarınızla, aldığınız kararlarla, aksiyonlarınızla demek istediğim. Umarım çok keyifli bir dolunay geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Yükselen Kovalar 13 Nisan'da gerçekleşecek olan dolunay sizlerin 9. evinde meydana gelecek. Şimdi burası daha çok böyle yurt dışı, hukuksal konular, yabancılarla ilgili işler, akademik işler, eğitimler, seyahatler, yayıncılık, sosyal medya, davalarla bağlantılı bir ev. Demek ki siz bu sıralar daha çok böyle uzak yerlere bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Uzaklardan belki akrabalardan bir haber alabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz, kendi projelerinizle alakalı eksiklik hissettiğiniz şeylerin üzerinde durabilirsiniz. Bunları bir tamamlayabilirsiniz. Uzaktan bir eğitim, uzaktan bir görüşme sizin belki bir zihninizdeki bazı planları yerli yerine de oturtabilir. Sosyal medya, yayıncılık, eğitimlerle bağlantılı konulara bazı belki harcamalar yapılabilir. Hatta belki ortaklı bazı projelerde geliştirebilirsiniz bu dolunayla birlikte. Bunun için de bazı harcamalar tabii ki yapmanız gerekiyorsa yapacak da olabilirsiniz. Yurt dışı seyahatler, pasaport, vize gibi gündemlerinizde olabilir bazılarınız için. Uzak mesafeli bir yolculuk yapıyorsanız böyle mide ya da göğüs gibi sağlıksal sıkıntılarınıza da bir tık dikkat etmeniz gerekebilir bu dolunayla beraber. Maddi konularla ilgili artık kalıcı kazançlar elde etmeniz için ileriye dönük projelere imza atma potansiyelinizi de gösteriyor. Sosyal medya veya yayıncılıkla alakalı işlerinizde bir düzenleme yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle 29 Mart ya da Mart ayı boyunca uğraştığınız bu konular gündeminizde ise bunlarla alakalı artık maddi konularla alakalı özellikle bir netleşme yaşanabilir. Bu süreçte biraz böyle ufkun genişlemesi, hayata, ilişkilere, kazançlara, inançlarınıza daha farklı bir noktadan bakmaya başlamanız söz konusu. Bu konularla ilgili eğer bir eksikliğiniz, bir yaranız varsa, bunu hissediyorsanız bu ortaya çıkabilir ve bu düşüncelerinizi değiştirmek için de çaba gösterebilirsiniz. Sizi daha çok böyle finansal konular, maddiyatla ilgili meseleler bu dolunayın geçerli olduğu 2 hafta etkileyecek gibi duruyor. Umarım olumlu sonuçlanmaların olduğu bir dolunay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Yükselen Balıklar 13 Nisan'daki terazi dolunayı sizlerin 8. evinde meydana gelecek. Bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası bu dolunayın önemli. Şimdi burası tabii ki miraslar, nafaka, banka işlerini, sigorta, borçlar, finansal konular, ortaklı işler. Evet, bunlarla ilgili olabilir. Ama bir taraftan da bazı operasyonlar, ameliyatlarla bağlantılı, özellikle de böyle dış görüntünüzle ilgili bir şeyler değiştirmek istiyorsanız, uzun süredir planladığınız bir operasyon varsa ya da belki ufak tefek müdahaleler varsa, seçme şansınız varsa 13 Nisan'dan sonraki günleri seçerseniz tabii ki çok daha iyi olur. Çünkü Venüs retro sona ermiş olacak. Sizin için çok daha iyi olur. Böyle estetik güzellik konularını çünkü Venüs temsil ediyor. Sizi ileriye taşıyacak ortaklıkları, işbirliklerini size bu dolunay getirebilir. Dış görüntünüzle ilgili de belki imajınızla alakalı, belki stiliniz, alışverişler olarak böyle kalıcı olarak görüntünüzü değiştirmek istediğiniz şeylere harcama da yapabilirsiniz. Bankalar, ödemeler, borçlar, bunlarla alakalı böyle çok haşır neşir olduğunuz böyle 1-2 haftadan da geçebilirsiniz. 29 Mart'tan sonraki o 2 haftamız vardı. Bu 2 hafta içerisinde hangi gündemleriniz olduysa özellikle finansal konularla bağlantılı netleşme, tamamlanma, sonuçlanma haftalarına giriyorsunuz diyebilirim. Ancak aslında böyle son 1,5 yıldır sonuçlandıran, tamamlama veren konular hep bu finansal konularla bağlantılı. Tam bu dolunayın olduğu sıralar aslında
Mart ayındaki tutulmada tetiklenecek. Dolayısıyla eviniz, aileniz, gayrimenkul ödemeler, bağlantılı konularda gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Dolunaydan sonraki günlerde eğer bekarsanız kalıcı ortaklıklar, dostluklar ve ilişkilere başlamak için çok güzel bir zaman olacak sizler için. Aşk ilişkiler konusunda harekete geçebilirsiniz. Umarım çok keyifli bir dolunay süreciniz olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.